Ya çaresizsiniz ya çaresizsiniz. Kız bana şey dedi. Kiviyim ya ben dedi. Diyorum böyle kız kiviye benzer bir yanı yok falan böyle. Bu niye böyle kivi falan diyor. En önemlisi deniz ürünü abi. Kuru fasulye pilav gibi deniz ürünü bulabiliyoruz burada. Birkaç günlüğüne Atina'ya seyahat planınız var. Veya Atina'ya yerleşme gibi bir fikriniz bulunuyor ve buradaki gündelik hayatı merak ediyorsunuz. Atina'daki bir gün nasıl gelişiyor bunu göstermek istiyorum. Hikaye havalimanında başladığı için ben de buradan başlıyorum. Ve şimdi de merkeze doğru seyahat ediyorum. Katılmak ister misiniz? Buradan itibaren Atina merkezi başlıyor diyebilirim böyle. Zaten tabeladan da görürsünüz Sindagma diye. Bu sağda görülen yer Amerikan Büyükelçiliği'nin yeri. Hemen onun yanında da Megaro Musiki diye etkinliklerin, konferansların, toplantı salonlarının yapıldığı bir alan. Kültür merkezi gibi. Ve bu cadde de havalimanından şehir merkezine bağlayan ana arterlerden bir tanesi. Geldik. Atina merkez denince ben böyle Akropolis'ten başlatırım yani güne herkesi. Tam saate bakıyorum böyle 54 dakika, 1 saatlik bir mesafe olmuş havalimanından buraya. Çünkü bugün hafta içi ve biraz da böyle yolda gördüyseniz trafikte vardı. Ama hallettik. Şimdi gidip bir güne kahveyle başlayabiliriz. Garanti'nin sandviçlerini çok beğeniyorum. Böyle inanılmaz taze. Zaten tam böyle bir küçük esnaf. Anne, baba, 2 tane de çocuk var dükkanda. Onlar kendi kendilerine işletiyorlar. Eğer ki böyle Kukaki, Akropolis etrafına gelirseniz denemenizi tavsiye ederim. Bakmayın güneş gözlüğü taktığım an hava bayağı soğuk. O yüzden devam edelim. Atina'da yaşamak istediğinizde ya da ben kendimden örnek vereyim yani burada ne böyle beni tavlıyor Atina'da? Zannedersem böyle bir konforluk yani böyle rahatlığı nasıl tarif edebilirim? Çok böyle baskıcı bir hayat yok yani bir yere yetişmem gerekiyormuş ne bileyim randevuma hızlı gitmem gerekiyor geç kaldım yani randevumda geç kaldığında böyle olur ya öyle Mehmetciğim falan deniliyor yani bir bu taraf var. Diğer taraftan bunların hepsi zannedersem böyle İstanbul metropol bir şehirden geliyor olmamdan kaynaklanıyor olabilir. Güvenli hissediyorum. Biraz daha böyle Atina'da daha güvenli hissediyorum. Bu arada şu Volkswagen'lerden bahsedeyim. Bu 3 tane Volkswagen ben kendim bildim bileli sürekli buradalar böyle ve mükemmel Instagram'lıkta güzel. Instagram dedim ya dur fotoğraf çekiyorum. Instagram'lıkta çok güzel böyle bir görüntü yakalayabiliyorsunuz. Tamam. Ne diyorduk? Burada yaşamak. Burada Atina'da yaşayabilirsiniz bence siz de ya. Yani onun detaylarını anlatayım sonrasında ama hani bence ya hiç böyle bir çözüm yok gibi bir şey değil. Bununla ilgili güzel bir söz vardı. Ya çaresizsiniz ya çaresizsiniz. Dur tonlamayı yanlış yaptım bir daha tekrar ediyorum. Ya çaresizsiniz ya çaresizsiniz. Laflara bak. Başka bir şey yapalım mı? Yani benden dinlemeyin böyle Atina'yı. Bir başka Türk'ten dinleyin. Yani Türkiye'den gelip burada yaşayan birisi ve Atina seni niye tavlıyor diye gidelim onu soralım. Ne dersiniz? Bence öyle yapalım. Hadi gidelim. Yusuf kim? Bize anlatır mısın Yusuf'cum? Yusuf'u anlatalım. Yusuf 35 yaşında. 5 yıl önce buraya taşınmış. Daha önce Türkiye'de rehberlik yapmış. Hala Türkiye'de lisanslı bir rehber olan sade bir vatandaş. Burada ne yapıyorsun Yusuf? Burada özel bir şirkette çalışıyorum. Aynı zamanda Kapodistria Üniversitesi'nin Yunanca kursuna gidiyorum. Bir yandan burada bisiklet turlarına katılıyorum. Eşlik ediyorum diyelim. Bir de ileriye dönük turizmle ilgili bazı planlarım var. Turizm. İleride belki kesişir yollarımız. Neden Yunanistan? Neden Atina?
Neden Yunanistan? Aslında birçok cevabı var ama en ön plana çıkan cevaplardan birkaç tanesini söyleyeyim sana. Birincisi, buraya geldiğimde çok yabancılık hissetmedim. Yaşam olarak da hani kültürel olarak da farklılıklarımız olsa da çok fazla fark yok aslında. Evde gibi hissediyorum diyebilirim. Kendini ev gibi hissediyorsun. Burada çok yabancı Evet. gibi hissetmiyorsun. 2. İkincisi, buraya ilk geldiğimde mesela iletişim konusunda çok zorluk çekmedim. Herkes gayet güzel İngilizce konuşabiliyor. Okey. 3. 3. Yemek. Yemek. Önemli mi abi yemek senin için? Yemek önemli. Ben Antakyalıyım. Bunu istiyordum zaten. Biliyorsun bizim mutfağımızın bayağı çeşidi var ve hani damak tadımız böyle biraz daha hem Akdeniz hem Orta Doğu, Türkiye'nin başka bölgelerinden de tam aslında bir kesişme noktası olduğu için çok fazla tata hakim ve damak tadımıza da uygun burası aslında. Tamam, oradaki yemekleri bulamıyor olabiliriz ama en önemlisi deniz ürünü abi. Kuru fasulye pilav gibi deniz ürünü bulabiliyoruz burada. Güzel bir benzetme. Evet. Okey. Ev gibi hissediyorsun, iletişimde sıkıntı yaşamıyorsun ve mutfak, yemekler. Güvenlik, rahatlık, seçenekler, tavernalar bunların hepsi içerisinde ama en temelde bunları sayabiliriz tabii. Okey, süper. Yusuf'a ben yavaştan veda edeceğim. Sizlerin huzurunda ben Yusuf'a teşekkür edebilirim. Ben Yusuf, teşekkür ederim. teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Kukaki'ye gelmemdeki sebeplerden bir tanesi de bu akşam Airbnb evlerimden bir tanesine misafir geliyor. Kendisi gelmeden de son kontrolleri yapmak istiyorum evde her şeyin uygun olduğuna dair. Hem de orayı göstereyim size. Airbnb'de ne yapıyorum? Biraz anlatayım böyle, kendimi anlatayım size. Misafir girmeden önce muhakkak Airbnb evlerine önceden girip son bir kontrolleri yapmak istiyorum. Misafir girdiğinde kesinlikle güvenlik açısından bir sıkıntı yaşamaması. İkincisi temizlik kısmı. Yani bir önceki misafirden kalan bir şeyler olmaması gerekiyor. Tabii ki bu esnada temizlik ekibi de giriyor ve onlar da kontrolleri yapıyor ama ben yine böyle biraz daha son kontrolü ben yapmak istiyorum diyorum. Ve şu an bu videosunu çektiğim evde işte benim Airbnb portföyümde olan evlerden bir tanesi. Şimdi bu videoda bahsediyordum ya size Atina'da bir gününüz nasıl olur veya burada yaşamaya karar verirseniz nasıl gerçekleştirebilirsiniz, bu süreç nasıl olacak diye. Bu seçeneklerden bir tanesinden bahsedebilirim size. O da Golden Visa programı. Yunanistan'da belli bir bütçe doğrultusunda yatırım yapmanız halinde, yatırımdan kastım şu, bir ev alarak, bir arsa alarak veya başka bir şekilde yatırım yaparak ve minimum 250 bin euro değerinde bir bütçeyle yatırım yapmanız halinde Yunanistan devleti size oturma izni veriyor. İyi de ben evi aldım, ne yapacağım orada Mehmet, bu evi boş boş mu duracak diye aklınızda bir soru varsa da merak etmeyin. İşte burada olduğu gibi beraber çalışabilir ve bunu kısa dönemli kiralamalarla Airbnb, Booking üzerinden turizm sezonuna hazırlık olarak çalışabiliriz. Bu video aynı zamanda bana desteklerini de esirgemeyen ve bu videoya sponsor olan Golden Visa Greece şirketi ile tüm bu süreci yönetebilirsiniz. Aşağıdaki Calendly linki üzerinden iletişime geçebilir, dilediğiniz bir tarih ve saatte randevu kapatabilir, tüm sorularınızı Türkçe olarak kendilerine iletebilirsiniz. Ben misafirime doğru yönelirken sizi de bu süreçle baş başa bırakıyorum. Kim bilir, belki ilerleyen dönemlerde beraber de olabiliriz. Atina'da veya başka bir Yunanistan şehrinde. O zamana kadar kendinize çok iyi davranın. Yeni bir videoda görüşene kadar hoşça kalın.